Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün sadece yoğurtla yapılan mayasız, sütsüz, susuz harika bir pişi tarifi yaptım. Yumuşacık. Bakın yumuş yumuş basıyorsun geri geliyor. Daha önce de çok bahsetmiştim. Annelerle birebir konuşun. Bakın içinde gösteriyorum size. Harika bir pişi oldu. Okuldan gelen çocuklarınızda da 5 dakikada yapabileceğiniz, evde olan malzemelerle olan, sadece yoğurtla yapılan bir pişi tarifim var. Yumuş yumuş. İyice böyle size yumuşaklığını göstermek için iyice böyle elimle mıncıklıyorum. Bazen çok kızılıyor ama size bu yumuşaklığı da göstermek istiyorum. Bakın. Harika bir pişi tarifim. Şimdi hep birlikte tarifime geçelim. Ev yoğurdumun şöyle sulu taraflarından alacağım. Bakın. Şöyle ekşi ev yapımı yoğurdun şöyle sulu taraflarından. 5 kaşık oldu. Yeterli mi? Şöyle bir kaşık daha koyacağım. Gördüğünüz gibi sulu kısımlarından koyuyorum. Çok güzel oluyor bu. Böyle şöyle tuzumu da alıyorum. Aslında bir yemek kaşığı da diyeyim. Şöyle yemek kaşığımın ucu kadar da. Bunu da böyle karıştırdım tuzuyla beraber. Şimdi karbonat da şöyle gördüğünüz gibi ucu kadar, yani bir çay kaşığı kadar da karbonat attım. Onu da karıştırdım. Gluten sunumu şöyle göz kararı olduğu için ben bilmiyorum şu an ne kadar gideceğini. Önce yarısını koydum, iyice karıştırıyorum. Biliyorsunuz gluten sunumda kıvam alabilmesi için iyice karıştırmamız gerekli. Bunun hepsini alacak. Tamamını koydum. 1 su bardağı GNK sarı kutudan koydum. İyice karıştırıyorum. Hamurum oldu gibi aslında. Zaten az yapacağım kendime kadar. Canım istedi, size de yapayım dedim. Hem videoyu almış olurum. Siz de okuldan gelen çocuklarınıza pratik bir şekilde kolaycacık bir pişi olacak. Mayasız. Mayalandırma yok. 1 su bardağı da Sinangil'in unundan kullanacağım. Şu su bardağımı yine doldurayım. Şimdi bunu Sinangil unumdan da şöyle az bir şekilde 3'te 1'i kadar kullandım. Bakın şu ana kadar hala elimi değdirmedim hamura. Bir kaşık yardımıyla gördüğünüz gibi. Şu anda hamur istediğim kıvamda. Bakın. Az önce daha acıktı. Şimdi böyle katı yapışkan bir hamur oldu. Ama şöyle aynı ondan devam ediyorum. Bakın. Ne kadar döktüm. Şu anda yani yarısını kullanmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi bu hamurumuzu alttaki unları ile birlikte bakın. Böyle azıcık zaten yaptım. Gördüğünüz gibi. Toparlıyorum. Şöyle arada. Bakın hamurum hala cıvık bir hamur. Hala ele yapışkan bir hamur. Aynı unla yani 1 su bardağı un koydum. Bakın hala alttan hemen yapışma çabasında. Hiç önemli değil. Ben bunları böyle çok basit bir şekilde, hamur o kadar şu anda güzel ki. Bakın şöyle avucumun içiyle yapıyorum. Şöyle avucumun içiyle hamura şekil veriyorum. Etraftaki unları da toplamış oluyorum bu sayede. Ve hamurum da kendine geliyor şu anda. Evet, çok güzel oldu. Bakın artık bundan sonra böyle hamur artık yapışmaya başladı. Azıcık daha un atacağım. Şöyle, çünkü artık açmaya başlayacağım. Hala bakın daha yarısını kullanmış oldum unun. 1 su bardağı unun. Gene böyle. Hamuru iyice yoğurmak çok önemli. Hamuru iyice yoğurduğumuz zaman istediğimiz şekli de çok kolay verebiliriz. Bakın hamur o kadar güzel ki. Bakın hamurun böyle yumuşaklığını, artık elime de yapışmıyor. Aslında istediğim kıvama geldi. Şöyle
Hamuru toparlıyorum. Hamur şu anda oldu. Şimdi bu alttaki unla şimdi bu merdanemi şöyle hamurumu açacağım. Zaten artık hamur yoğurma kısmıyla şimdi hala aynı kalan undan şöyle üzerine atıp altına üstüne hamuru açıyorum. Şöyle bakın. Hamurun her tarafının aynı eşitlikte olması önemli. Oklavayla hamura baskı uygulamadan böyle yumuşak çünkü çok ince bir hamur açmayacağız. Kalınlıkta hamur açacağız ki tamam. Hamurumun bu kalınlığı iyi. Şu anda yağım da kızıyor. Ben bunları kesiyorum şimdi. Hamurumun kalınlığını göstereyim size. Bakın şöyle. Ne kalın ne ince. Orta kararda. Şimdi bunu keseceğim. İstediğiniz gibi ben böyle önce keseceğim. İsterseniz yuvarlak da yapabiliriz. Şöyle yuvarlak da yapabilirim. Şöyle şunları buraya koyalım. Bu şekilde şöyle bir göstereyim artık. Çok ince değil, çok kalın da değil. Bu şekilde böyle kesiyorum. Büyüklü küçüklü. Şöyle ayırıyorum. Un attım. Evet, kızmış yağ. Şimdi bunları yavaş yavaş içine atacağım. Bakın. Bu şekilde. Kızgın yağ atıyorum. Böyle sert de olmuyor. Hamurunuzu yumuşak tutarsanız sert olmuyor. Okuldan gelen çocuklarınıza 5 dakikada yapabileceğiniz mayasız, yumurtasız, uğraşsız bir pişi yaptım. Bakın kızaranlar var, hemen onları şöyle çeviriyorum. Tadı da çok güzel oluyor. Yaptığınız zaman şaşıracaksınız. Bu kadar basit bir şeyle o kadar güzel oluyor ki. Ben çok seviyorum. Kızım da bayılıyor. Sabahları ben kahvaltıda çoğu zaman böyle yapıyorum. Hemen kızıma da pişi istediği zaman, hamur dediği zaman yapıyorum. Harika oldular. Ben hemen kızardılar. Gördüğünüz gibi harikalar. Şöyle hemen yağını da çeksin diye şöyle alıyorum teker teker. Böyle yer açıp hepsini bitirmeye çalışıyorum. Bakın kulak gibi köşede olanlar var. Bakıyorum. Bakın çok güzel kabardılar. Aynı pişi gibi. Mayasız bu hamur.